Herkese merhabalar. Bu videomuzda pır sensör ve role kullanarak 220 voltluk lambayı nasıl yakabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Bu devreyi ister merdiven otomatiği olarak ister hırsız alarmı olarak kullanabilirsiniz. Devrede bir tane rolemiz var. 5 voltluk bir rolemiz. Arduino'muz var. Pır sensörümüz var. Ve 220 voltluk lamba tesisatımız var. Öncelikle isterseniz lamba tesisatını bir anlatayım. İlk yaptığımız role bağlantısında bunu ayrıntılı biçimde anlattım. Oradaki videoyu izleyebilirsiniz. Burada bağlantıyı kendim yaptığım için sökmedim. Şimdi bunu nasıl yapılacağını biraz bahsedelim. Devre şemasını karşıma açıyorum. Şurada elektriğe bağladığımız kablomuz var. Bu kablonun bir ucu bakın burası. 2 tane ucu var. Kablonun elektrikten gelen ucu devre şemasını takip ettiğimiz zaman rolenin ortadaki bacağına geliyor. Ortadaki bacağına şuraya içerisine yerleştirerek vidaları sıktık. Buradan çıkan kablomuz bakın lambaya gidiyor. Lambanın altına. Lambanın altını da şu şekilde göstereyim. Alt bağlantısı da bu şekilde lambanın. Buraya geliyor. Buradan çıkan kablo ise yine elektrik kablosunun fişe takılan kısmının diğer ucu. Bunu da buraya bağladığım zaman tesisatı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi role bağlantısını isterseniz devre şemasına bakarak yapalım. Şu şekilde bir tarafı dişi jumperlardan alıyorum. Buradaki rolenin pinlerine yerleştiriyorum. Devre şemasına baktığım zaman ve role bağlantısı pinlerine baktığım zaman kırmızı artıya, kahverengi de bordun üzerindeki eksi pine bağlıyorum. Siyah pin ise giriş pini. Devre şemasını kontrol ettiğim zaman 7 numaralı pine bunu bağlamışım. Bunu da 7 numaralı pine bağlıyorum. Rolemin bağlantısı tamam. Gelelim pır sensörünün bağlantısına. Bunları daha önceki videomuzda da anlatmıştık. Pır sensörü ne işe yarar, nasıl çalışır? Bununla ilgili ayrıntılı videomuzu yine buradan izleme şansınız var. Burada da şuraya bakın yine jumper kablolarımı bağlayacağım. Şu şekilde dişi kablolarım vardı. Şu şekilde bağladım. Şu kapağını isterseniz kaldıralım şöyle. Kapağını kaldırdığım zaman bakın bana göre sağ taraf VCC ucu, orta taraf sinyal, sol tarafta GND ucuymuş. Kapağını şu şekilde tekrar kapatıyorum. Yani gri kablom artı uç. Devre şemasında da bu şekilde gösteriyor zaten. Hemen soldaki rengim mavi kablom eksi uç. Diğer mor kablo ise Arduino'da 6 numaralı pine bağlanmış. Bunu da 6 numaralı pine bağlıyorum. Şimdi artık bordumun üzerinden Arduino'ya artı ve eksileri götüreceğim. Artı ucundan bir kablo alıyorum. Arduino'nun 5 voltuna bunu bağlıyorum. Eksi ucundan da bir kablo alıyorum. Bunu da Arduino'nun GND'sine bağlayarak devremi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi kodlarımızı bilgisayarda hazırlayalım. Arduino kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Role ve pır sensörü yani hareket sensörü kullanarak 220 voltta çalışan bir hırsız alarmı devresi ya da merdiven otomatiği devresini M-Block içerisinde birlikte kodlayalım. M-Block programını açıyorum. Olaylar içerisinden Arduino'na başladığında bloğunu sahneye sürüklüyorum. Ve hemen arkasından da kontrol içerisinden sürekli tekrarla bloğunu bu bloğun altına yerleştiriyorum. Pır sensörünün bağlı olduğu pin Arduino'da 6 numaralı pin. Devre şemasında bu şekilde görüyorum. Bunun için bir değişken tanımlayacağım ve bu pinden aldığım değeri değişkene atayacağım. Değişkenlere geliyorum. Bir değişken oluştur diyorum. Buraya bir isim veriyorum. Buna sensör ismini verelim. Ve tamam diyerek değişkenimi oluşturuyorum. Şuradaki değişken bloğunu alıyorum. Sürekli tekrarların içerisine bunu yerleştiriyorum. Ve pin blokları içerisinden dijital pin oku bloğunu bunun içerisine alıyorum. Hareket sensörümü bağladığım pin numarasını buraya yazıyorum. Sensörde bir hareket olduğunda bir değer alacağım. Hareket olmadığında 0 değer alacağım. O yüzden buraya eğerli bloklarımı yerleştiriyorum. Kontrol içerisine geliyorum. Eğer ise değilse bloğunu bunun içerisine alıyorum. İşlemlerden eşittir bloğunu bunun içerisine alıyorum. Burada diyorum ki sensörden gelen veri eşittir 1 ise ne yapsın? Benim rolemi çalıştırsın. Pin bloklarına geliyorum. Dijital pin ayarla bloğunu bunun içerisine alıyorum. Benim role pinim 7 numaralı pine bağlı. Buraya bunu yazıyorum. Burada benim kullandığım role aktif düşük bir role.
O yüzden ben buradaki işlemleri ters işlem yapacağım. Yani benim rolem buradaki değer low olduğunda ya da düşük olduğunda çalışmakta, yüksek olduğunda ise çalışmamakta. Bundan dolayı ben burayı düşük konumuna getireceğim. Ama sizin roleniz aktif yüksek bir role ise burası yüksek olacak. Bir sonraki aşama düşük olacak. Peki roleniz aktif düşük ya da aktif yüksek olduğunu nasıl anlayabiliyoruz? Role nedir isimli bir videomuz var. Orada biz role ile ilgili tüm ayrıntıları anlattık. Kullanmış olduğunuz roleniz aktif düşük mü, aktif yüksek bir role mi? Bunu oradaki videoyu izleyerek test edip rolenizi de bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Bundan sonraki devrelerinizde de en azından doğru role kullanarak, doğru bloklama yaparak devrelerinizi daha sağlıklı bir biçimde çalıştırabiliriz. Bundan dolayı benim rolem aktif düşük olduğu için burayı düşük olarak alıyorum. Eğer değilse buradaki bloğun kopyasını alalım. Burası yüksek olacak diye bu işi yapıyorum. Devremin tasarımı bu şekilde. Pin sensörümden aldığım değeri aynı zamanda sahnede pandamın üzerinde de görmek istiyorum. Değişken bloğu içerisinde. Bunun için de ne yapıyorduk? Yükleme modu uzantısını ekliyorduk M blok içerisine. Uzantılara geliyorum. Yükleme modu yayını uzantısını buraya ekledim. Buradaki uzantıdan şuradaki bloğu alıyorum. Sürekli tekrarların hemen ilk satırına yerleştiriyorum. Buraya değişkenlerden sensör değişkenimi alacağım. Ama gelen veri, küsuratlı veri gözükmesin diye işlemler içerisinden yuvarla bloğunu bunun içerisine alıyorum. Ve sensör kısmını da bunun içerisine alarak tam sayılı bir değer elde edeceğim. 0 ya da 1 değerini. Şimdi aynı işi kuklalarda yapacağım. Kuklalara geldim. Uzantılara geliyorum. Yükleme modu yayını uzantısını ekliyorum. Bu uzantıyı sahneme alıyorum. Hemen yanına bu uzantıyı alıyorum. Değişkenlerden şuradaki değişkenimi buraya alıp bu uzantıyı da bunun içerisine aldığım zaman kuklalar içerisinde bloklama işlemim tamam oluyor. Yani ne yaptık? Aygıtlar içerisinden buraya bir mesaj gönderdik. Buradaki mesajda nerede gözükecek? Sahnede gözükecek. Şuradaki yazıları değişmiyorum. Hemen aygıtlara tekrar geliyorum. Arduino bilgisayara bağlıyorum. Bağlan butonuna basıyorum. Tüm bağlanabilen aygıtları göster kutucuğunu işaretleyip bağlan diyorum. Ve upload kod ile kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Evet, kodların yüklemesi tamamlandı. Şimdi hep birlikte devremizi bir test edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartımıza gönderdik. Şimdi sensörün üzerinden şöyle bir hareket yapalım. Bakalım devremiz çalışacak mı? 220 voltumuzu da bağladık devremize. Evet, bakın el hareketimi hemen algıladı ve lamba yandı. Tabi buradaki lambanın yanma süresini şu yan taraflarda vidalar var. Buradan ayarlayabiliyorsunuz yanık kalma sürelerini. Ben kısa tuttum ki yanıp sönmeyi görelim diye, siz istediğiniz miktarda uzatabilirsiniz. Bakın bu şekilde de devrenizi 220 voltluk malzemelerle çalıştırmış olduk. Evet, pır sensöründen aldığımız 0 ve 1'i aynı zamanda sahnede de görebiliyoruz. Bakın şurada bir değişkenim var. Sahneyi isterseniz birazcık büyütelim. Şu an sensörden 0 değerini alıyorum. Sensörün üzerine gelip bir hareket oluşturduğumda bakın buradaki değer 1 oldu. Hareketi geri aldığım zaman değer 0 oldu. Bakın 1 ve 0 olarak bana sensör üzerinde de değerleri burada gösterebilmekte. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.